Selamlar, bir başka Norveç Ligi son şampiyonu Viking oyuncusuyla sizlerleyim. Videoya geçmeden önce hemen hızlıca hatırlatmalarımı yapayım. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir. Eğer videoyu ya da oyuncuyu beğenirseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Oyuncumuz Henrik Hegheim, gelecek ay 25 yaşına girecek, 1.89 boyunda Norveçli, sağ bek ve stoper pozisyonunda görev alıyor. Yine bir başka Viking'in altyapısından yetişen oyuncu, Brøndby ve Vålerenga formaları giydikten sonra tekrardan 290 bin euro bonservis bedeliyle Viking'e geri döndü ve güncel piyasa değeri de 1,5 milyon euro. Geçtiğimiz sezon Viking formasıyla 29 maçta 1910 dakika süre aldı, 2 gol 3 asistlik skor katkısı verdi, 7 de sarı kart gördü. Biliyorsunuz Norveç Ligi'nin bu sezonki ilk iki maçı oynandı. İlk maçta herhangi bir skor katkısı vermedi fakat ikinci maçta 2 gollük skor katkısı verdi. O Molde maçındaki takımını hücuma kaldıran bir pas pozisyonunu ve 2 golünü de videonun sonuna ekliyor olacağım. Daha önceki videolarda Viking'in oyun kurulum şemasından biraz bahsetmiştim. Şimdi biraz detaylandırmak istiyorum. Sezon başında daha çok Roseth, Bartlesen, Falkner ve Hegheim dörtlüsüyle maça çıkıyorlardı. Bu arada Bartlesen'e Konyaspor kış transferinde 300 bin euro önermiş ancak takımı teklifi yetersiz bulmuştu. Anlaşılan Konyaspor İskandinav pazarını seviyor çünkü yine aynı takımdan Svensen'i de kış transferinde renklerine bağlamışlardı. Konumuza geri dönecek olursak bu dörtlü dizilimle sahaya çıkmalarına rağmen Roseth biraz stoperlerin yanına yaklaşıp üçlü stoper gibi oynayıp Hegheim'i daha çok ileri gönderiyorlardı oyun kurulumunda. Bu arada şimdi de ekrana skor katkılarını getiriyor olacağım. Evet, bu gol biraz duran top organizasyonu denebilir. Yine asistlerinden bir tanesi de bir korner organizasyonu. Ancak diğer gol ve iki asistinde direkt bir sağ kanat forvetmiş gibi hücuma çıkıyor ve o şekilde skor katkısı yapıyor. Tam olarak aslında bu top Viking takımına geçtiğinde bir bekini hücuma gönderip yaptıkları sahaya dizilişin bir meyvesi. Ancak sezonun ilerleyen dönemlerinde Bartlesen'i yedeğe çekip sol bek Roseth'i stoper tandeminde Falkner'la birlikte kullanıp Hegheim'i stoperleştirerek sol beki daha çok hücuma göndererek kullandılar. Bu Hegheim'in biraz hücum katkısının azalmasına sebep oldu. Zaten yanlış hatırlamıyorsam bütün skor katkıları ilk 10 hafta içerisinde. Sezon sonuna doğru da aldığı süreler biraz azaldı. Oysa ki Trip için olmadığı dönemlerde kaptanlık bazu bandını da takan kişiydi. Ancak şu anki sezon başlamasıyla birlikte tekrardan geçen sezonun başındaki gibi hücum katkılarına devam ediyor. Şu an ekrana getirdiğim ısı haritasından da oyunun iki yönünü de oynamayı seven bir oyuncu olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle biraz oyuncunun güçlü yönlerinden bahsedeceğim. Sonrasında benim fanatik bir Göztepe taraftarı olmamdan ve çok beğenmemden dolayı Arda Okan ile istatistiklerini biraz kıyaslayacağım. Sonrasında yine ligimizde çok beğendiğim sağ beklerden Konyaspor sağ beki Anzuana ile istatistiklerini kıyaslamayı düşünüyorum. En son da artık zayıf yönlerinden bahsediyor olacağım. Öncelikle benim en çok hoşuma giden özelliklerinden birisi çalışkanlığı, hırsı ve canını dişine takması. Tabii takımın altyapısından yetişmiş olması ve kaptanları arasında yer alıyor olması da bunda payı vardır diye düşünüyorum. Ek olarak fiziği gayet iyi durumda. Hava toplarında ve ikili mücadelelerde ona bayağı fayda sağlıyor. Zıplama seviyesi bayağı yüksek. Zaten duran toplarda uzun boylu stoperler gibi direkt rakip ceza sahasında konumlanıyor. Kısa ve uzun pas isabeti de yine bir bek oyuncusu için çok iyi seviyelerde. Takımı hücuma kaldırmayı, hücuma kaldıran pasları atmayı seviyor ama genelde risk almayı sevmiyor. Bu da bir başka artısı diyebilirim. Çok fazla top kaybı yapan birisi de değil. Pres katkısı da çok mükemmel olmasa da ortalamanın üzerinde. Zaten çalışkan bir oyuncu olduğundan bahsetmiştim. Pozisyon alma ve oyunu okuma özelliklerini de beğeniyorum. Zaten tecrübeli bir oyuncu. Bu da sakin kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda hücum katkılarında yaptığı koşuları çok beğeniyorum. Doğru zamanda doğru yere koşu yapıyor. Yine kanalımda videosu bulunan bir başka sağ bek oyuncusu Denzel Darrow. O videoyu izleyenler hatırlayacaklardır. Beşliye çok uygun olmadığını söylemiştim. İşte Hegheim'in biraz daha fazla beşli oynayan takımlara uygun bir sağ bek olduğunu düşünüyorum. Hatta belki sağ stoper. Zaten Arda Okan veya Bokele'nin ayrılması durumunda Göztepe'de görmeyi çok isteyeceğim bir isim. Şimdi biraz da kıyaslamalara geçelim. Sol taraftakiler Hegheim'in geçen sene Norveç Ligi'ndeki performansı, sağ taraftakiler ise Arda Okan'ın bu sene Göztepe formasıyla performansı. İstatistiklerde SofaScore web sitesinden faydalandım. Savunma ve ikili mücadele istatistikleri birbirlerine çok yakın. Sadece başarılı top sürme konusunda Arda Okan'ın bariz bir üstünlüğü var. Zaten zayıf yönlerinde bu konudan bahsedeceğim. Pas isabeti konusunda ise Hegheim'in bariz bir üstünlüğü var. Tabii iki takımın farklı oyun yapılarında olmasının da bunda etkisi vardır. Viking biraz daha topa hakim bir oyun oynuyorken Göztepe biraz daha rakibe topu bıraktığı bir oyun oynuyor. Tabii bir de sahaya diziliş olarak Viking dörtlü, Göztepe beşli diziliyor. Şimdi de solda yine Hegheim'in geçen seneki Norveç Ligi'ndeki, sağda ise Anzuana'nın bu sene Konyaspor'la Süper Lig'deki performansını görüyorsunuz. İkili mücadelelerde bayağı birbirlerine yakınlar. Ancak pas arası, top çalma, tehlike ve şut engelleme
top kaybı gibi istatistiklerde Heckheim'ın başarılı bir üstünlüğü var. Topu geri kazanma ve driblingde ise Anzuana'nın bariz bir üstünlüğü var diyebiliriz. Hücum istatistiklerindeki verileri çok beğenmediğim için sitenin onları almadım. Pas isabeti konusunda ise Anzuana'nın biraz üstün olduğunu söyleyebilirim. Zaten Anzuana'nın bu seneki ligimizde gösterdiği performansı fazlasıyla beğeniyorum. Biraz da zayıf yönlerine geçelim. Zaten az önceki istatistiklerden fark etmişsinizdir, top sürme konusunda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Yine kanalımda videosu bulunan Derov'la kıyasladığımda en büyük eksisi bu. Zaten bana göre mükemmel bir beşli sağ beki olmasını engelleyen en büyük etmen bu. Kısa pas ve uzun paslarını beğendiğimden bahsetmiştim, ancak ortaları için aynısını söyleyemeyeceğim. Ortaları vasat diyemem ama mükemmel de diyemem. Örneğin yine kanaldaki Derov'la kıyasladığımda onun ortalar konusunda daha etkili olduğunu düşünüyorum. Son eksik yönü olarak bulduğum kısmı ise çabukluğu. Çok yavaş bir oyuncu değil, ancak çok atik, çok hızlı bir oyuncu da diyemem. Neredeyse bütün defansif yönleriyle Derov'un üzerinde olsa da bu yönüyle Derov'un biraz gerisinde. Bu saydıklarım dışında ligimizde herhangi bir Anadolu takımında sağ bek olarak görev alması için herhangi bir eksik yön olduğunu düşünmüyorum. Tekrardan söylemeden edemeyeceğim. Arda Okan veya Bokele'nin ayrılması durumunda sağ bek veya stoper rotasyonunda yer almasını, Göztepe'de olmasını gerçekten çok isterim. Bu arada videoda sık sık adı geçen Derov videosunda kartlara ekleyeceğim. Dileyenler yine aynı ligdeki bir başka sağ bek hakkındaki analizimi izleyebilirler. Şimdilik Heckheim hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Zaten Viking'de bu sezon yine yakından takip edeceğim takımlardan birisi. Umarım sezon sonu tekrardan videosunu çekiyor olacağım. Tekrardan hatırlatmak isterim, bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir. Videoyu veya oyuncuyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.